Sevgili arkadaşlar, yeni bir CAD tasarımına hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bu dersimizde bir vinç tekerleği montajı beraber yapacağız. Dün bu tasarımı ben katıla özel arkadaşlar için teknik resimlerini ve CAD dosyasını paylaşmıştım. YouTube'da gönderiler kısmında özel bir link oluşturmuştum. Sizler de bu ayrıcalıklı videolardan ulaşmak istiyorsanız katıla üye olabilirsiniz arkadaşlar. Orada özel seri imalatlı makinelerimiz var. Şöyle YouTube ekranını tekrar açtığımızda bakın gönderiler kısmında link var. Şuradaki linkten dosyaya direkt erişebilirsiniz. Ve ayrıcalıklı videolarımız için katıla üye olarak sizler de özel seri imalatlı makinelerimizden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beraber bu tasarımı yapacağız. Şöyle teknik resmini sizler için göstereyim. Şöyle ekranımın diğer kısmından teknik resmi alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde patlatılmış bütün resmi hazırladım. Bütün parçaların resimleri de bu şekilde. Katılı özel arkadaşlar için de aynı bu şekilde resimleri hazırlıyorum. Özel imalatlı makineler orada var. Daha çok böyle imalata yönelik sanayi tipte makineler olacak. Olmaya devam ediyor hatta. Siz bunu izlerken ben arka planda konveyör tasarımlarını şu an hazırlıyorum ve sisteme yüklemek için çalışacağım. Şimdi biz bunu hemen beraber tasarlayalım. Herkese açık olacak şekilde bu videoyu yayınlayacağım. Şimdi ilk parçamız olan şuradaki plaka parçamızı çizelim. Teknik resmi bu şekilde. Şuradaki üst plakamız olarak geçiyor. Bir numaralı parçamız. Şöyle genişliği 200 milim, derinliği de 150 milim olacak şekilde bir parçamız var. Şöyle bir ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonradan beraber şimdi yapmaya başlayacağız. Şöyle dosya diyerek yeni diyorum ve part düzlemini açıyoruz arkadaşlar. Ekranımın şöyle fontunu beyaz yaptım ve ilk düzlemi şöyle merkez noktasından bir dikdörtgenle başlıyorum. Buradaki genişliğimiz 200 milim, buradaki genişliğimiz de 150 milim olacak şekilde parçamızı çizdik. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Orta düzleme kalınlığımız 30 milim olacak şekilde parçamızı oluşturduk. Şuradan rengini sarı renge boyayalım arkadaşlar. Daha sonradan şuradaki kenar boşluklarımızı yapalım. Kama boşlukları diye geçiyor aslında burası. Şöyle iki farklı ekseninde çizerek yapalım. Şuradan genişliğimizi bizlere 20 milim olacak şekilde vermiş. Ve buradaki kısımlarda beşer beşer zaten otomatik kalacaktı. Şöyle objeleri aynalama diyorum. Ve buradaki eksenimi diğer eksene şöyle aynaladım. Akıllı ölçendirmeye geliyorum. Buradaki eksen mesafemiz 142 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Tabii şurada mavi çizgi kalmasını istemiyorduk arkadaşlar. Bakalım zaten kalmamış. Şöyle geldiğimizde unsurlara ekstrüzyon ile kes diyorum. Boydan kesme işlemini yaptım. İsterseniz şunu buradan yüzeye kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle seçtiğinizde direkt seçtiğiniz yüzeye kadar keser. Daha sonradan şurada bizim civata deliklerimiz var. Onlara bakalım. 8,5'luk delik çaplarımız varmış burada. Yani şöyle montajı tekrar açtığımızda şöyle geldim tekrardan montaj kısmına. PDF'i açıyoruz. Burada matkap boşluğunu vermişiz. Normalde metrik onluk bir cıvatamız var. Yani şöyle baktığımızda metrik onluk cıvatamız var. Matkap boşluğu 8,5. Yani 8,8 diye geçiyor aslında ama 8,5 diye açmışız. Aslında orası metrik 10. Bilginiz olsun. Şöyle ekranımı diğer tarafa almadan önce ekranımı açıyorum. Şöyle geldim. Şuradan çizim kısmından çizimden çıkıyorum. Delik sihirbazına geldim. Şuradan diş kısmına geliyorum. Dişli delik diyorum. Ve buradan metrik 10'u seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın rastgele 4 tane delik seçeceğim. Daha sonradan ölçendirme işlemini zaten yapacağız. Tabii bunun boydan olmasını istediğim için şöyle geldim. Kör nokta diyoruz. Yüzeye kadar seçtiğimizde boydan diş açma işlemini yaptı. Şuradan kontrole bastığımızda bakın 8,5 matkap çapını bizlere verdi. Şimdi bunu şuradan geliyorum arkadaşlar. Ölçülendirme işlemi yapacağız. Eksenler arasındaki mesafe ölçülerine gireceğiz. Şurada
eksen ölçüsünü belirtelim. Buradaki eksen arasındaki mesafemiz 60 milim. Buradaki eksen arasındaki mesafemiz de 50 milim olacak. Aynı şekilde buradaki kısım da 50 milim olacak. Toplam boyumuz zaten 200 milimdi. Şimdi burada 160 var. Toplamda 20-20 kenarlardan pay kalması gerekiyor. Şöyle baktığımızda buradan da bakalım 20 milim kaldı. Ve aynı şekilde bunun tam orta eksende olmasını istiyoruz. 15 milim olacak şekilde eksenlerimizi de belirtelim. Şunları da tam tanımlı olması için uğraşıyoruz arkadaşlar. Siyah olacak şekilde çizimi bitirmeye çalışıyoruz ki sonradan sıkıntı yaşamayalım. Bakın bu parçamızın bu delik kısmını yaptık. Şurada üst kısımda 4 tane deliğimiz var. Önce şuradan bir tane daire çiziyorum. Ve dairemi yardımcı geometri haline getirdim. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Çap kısmını 100 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Ve metrik 8 4 tane deliğimiz var arkadaşlar. Şuradan delik sihirbazı girelim. Dişli delik ve şuradan geliyorum. Metrik 8'i seçiyoruz. Tam köşelerden zaten bakın otomatik seçti. Yarım daire seçmemizin amacı yani tam eksen çizgisi haline etmemizin amacı budur. Tamamıyla deliğimizi seçmemizde şuradan yüzeye kadar seçili kaldığı için hatta yüzeye kadar seçelim ve bu kısmı bu şekilde onaylayalım. Şuradan da çizimi gizleyelim. Bakın arkadaşlar ilk parçamızı bu şekilde yaptık. Şimdi PDF'imizde ikinci parçamızda kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ikinci parçamız da tekerlek parçası arkadaşlar. Döndürerek katı oluşturma komutuyla yapacağız. Ortasında bir tane kama boşluğumuz var. Kama deliğimiz var. 22'ye 14'lük bir kamamız var burada. Çap kısmı zaten 80'lik bir mil kullanacağız burada. İnternetten kama ölçülerine bakın arkadaşlar. 80'lik milin genişliğinin kama ölçüsünün genişliğinin 22 milim, kalınlığında 14 milim olduğunu göreceksiniz. Şimdi bunu da yapalım. Şöyle ekranımın diğer kısmında bunu aldım. Dosya diyerek yine diyorum ve part düzlemini açıyoruz hemen. Ekran fontumu belirttim. Şuradan önce ilk olarak bir eksen çizgisi çiziyoruz arkadaşlar. Şunu rastgele bir ölçü verelim. 200 milim diyelim. Tam tanımlı olsun. Daha sonradan bakın orta eksende 80 milimlik bir deliğimiz var. Mil deliğimiz var. Ya şuradan 40 milimlik bir boşluk bırakacağız. Onu şöyle öncelik bir bırakalım. Şuradan 40 milimlik boşluğumuz var. Daha sonradan dış çapımız 220 milim. Şuradaki kanal boşluğumuz 190 milim olarak verilmiş. Şimdi geldiğimizde şöyle rastgele bir haş yapalım arkadaşlar. Ölçendirmeyi zaten döndürerek katı oluşturma yapacağımız için otomatik olacak. Şöyle geldim, bunu da bu şekilde haş yaptım. Bakın dıştaki çapımız bizim 220 idi. Buradan 220 bölü 2 diyoruz. Şuradaki ölçüler tabii ki de alengilli olduğu için, hani rastgele ölçü verdiğimiz için tabii ki de solid her zaman ilk algıladığı ölçüye göre ölçeklendiriyor tasarımı. Şuradaki mesafemiz bizlere 190 milim olarak verilmiş. Şu kısmı şöyle çekiyorum tekrardan aşağı doğru. Tabii 190 milim toplam çaptaydı. Şöyle geri aldım. Yani bu kısma geliyorum. Buradaki eksen mesafesi 190 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Daha sonracıma şuradaki mesafelerimiz 100 milim genişlik olarak. Akıllı ölçendirmeyi tekrar alıyorum arkadaşlar. Şuradaki mesafemiz normalde 220 idi. 220'den 190 çıkarttığımızda 30, yani 15 kalıyor. Buradaki mesafemiz de 15 milim olacak. Aynı şekilde burası da 15 milim olacak. Şöyle geldim. Bunları da şöyle tam tanımlı yapmaya çalışıyorum. Bütün mavilik gitmesi açısından. Şurada genişliğimizi yaparsak dıştan dışa 140 milim olacak arkadaşlar. Şöyle kulağından tutuyorum bunu. Çekmemiz gerekiyor şöyle iç tarafa doğru.
Tabi eksen çizgisi burada olduğu için şuradaki dikliği hemen kaldıralım. Aynen. Şöyle kaldırdığımızda bunu da aynı şekilde kaldıralım çakışıklığımızı. Şöyle eksenimi de çizeyim. Normalde bunu yarım aynalama çizerek de yapabilirdik aslında ama buradaki ekseni şöyle 140 bölü 70 olacak. Aynı şekilde buradaki de 70 milim olacak. Geliyorum buraya, bu kısımda genişliğimiz 15 milim olacak. Ve buradaki kısımda 50 milim olacak. Tekrardan şu kısım 70 milim olacak arkadaşlar. Şunları tam tanım yapmak için merkez noktasına ölçülendirmeyi şimdi yapalım. Bakın tam tanımlı oldu. Unsurlara geliyorum. Döndürerek kat oluştur diyorum. Şöyle eksenimi seçtiğimde bakın parçamızı oluşturdu. Şuradaki referansımızı gizleyelim. Şöyle tekrar parçamızı açtığımızda bakın burası 220 milim dıştan dışa çap kısmı. Şuradaki parçamızın kalınlığı 110 milim. Eksen çapı da bizler için 80 milim olarak verilmiş. Şimdi onu da yapacağız birazdan. Şöyle geldiğimizde kontrolü sağlayalım. Bakın 110 milim burada var. 80 milim ve dış çapı da 220 milim. Şurada pahlarımız var. 5'er milim pahlarımız var arkadaşlar köşelerde. Şöyle iç kısımları seçerek 5'er milim pahlarımızı atalım. Aynı şekilde burada da var ve burada da var. 5'er milim pahlarımızı atadık. Şurada kama deliğimiz var. Şöyle dik bakıyorum. Şuradaki eksen ölçüsüne göre genişliğimiz bizlere 22 milim olarak verilmiş. Ve şuradaki eksenden merkez arasındaki mesafemiz de 43,86 milim. Normalde buradaki ölçü neden böyle? Çünkü içteki derinliği 9 milime salmak için arkadaşlar. Şimdi birazdan göreceksiniz. Kama ölçülerinde tabloda verilen değeri yakalamaya çalışıyoruz. Şöyle boydan kestiğimizde bakın buradaki mesafenin 5,4 olduğunu göreceksiniz. Mil kısmı da 9 milim olacak. Toplamda 14,4 oluyor yani. Kamamızın toplam kalınlığı da 14 milim. 10'da 4'lük bir tolerans boşluğu var yani. Bakın bu şekilde bu parçamızda yaptık. Şuradaki pahları da seçelim arkadaşlar. 5'er milim burada da varmış. Aynen bu kısmı da hallettik. Şuradan parçamızı rengini de ayarlayalım. Bakın bu şekilde bu ikinci parçamızda bitirdik arkadaşlar. Şimdi hemen diğer parçamızda serimize devam ediyoruz. Şimdi geldik üçüncü parçamıza. Görmüş olduğunuz gibi tekerlek montajımızın şu yan destek parçaları 2 adet olacak şekilde. Burada bir tane rulman montajımız var. 6000 serisi bir rulman montajımız yapacağız. Şimdi bunu da yapalım. Şöyle ekranın görüntüsünü alın arkadaşlar siz. Şöyle bunu da ekranımın diğer kısmına atıyorum. Ve tasarıma başlıyoruz hemen. Şöyle ön düzleme geldim. Bir tane dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle rastgele bir dikdörtgen çizdim. Bunun genişliğini bizlere 200 milim olacak şekilde vermiş. Ve buradaki yükseklik mesafemiz de 140 milim. Ve şuradan daire komutunu aldım. Merkez noktasından bir tane daire çizeceğim. Ve dış çapı 85, yarı çapı olacak şekilde. Toplam çapı da 170 milim olacak. Daha sonradan objeleri buda diyorum arkadaşlar. Bakın bu kısımları şöyle buduyoruz. Aynı şekilde buradaki kısmı da budayalım. Bakın tam mavi ekran zaten hemen hatasını verdi. Bunları şöyle ekranımıza sorun yaratmayacak şekilde tam tanımlı hale getirelim. Kenarlar 15'er milim. Şöyle bakalım. 15 milim, evet.
Şimdi tekrardan şöyle daire komutunu aldım. Burada tabii şunu önce ekstrüzyona katıverelim arkadaşlar. Kalınlığımız normalde toplam kalınlığımız 39 milim olarak verilmiş. Ama bizim şurada bir çıkıntımız var. 4 milimlik. Yani parçamızın kalınlığı 35 milim olacak. Geldim şöyle 35 milim orta eksene verdim. Tabii parçamızı biz de şöyle yeşil yapalım. Daha rahat çalışmak adına. Buradaki yüzeye çizim diyerek dik bakıyoruz tekrardan. Daire komutunu aldım. Şuradaki dairemin merkez noktasını seçeceğim arkadaşlar. Şöyle rastgele çizelim, zaten otomatik kendi yakalayacak. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Çap kısmını bizler için 140 milim olacak şekilde vermiş. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Bakın derinlik kısmını bizler için 32 milim olacak şekilde vermiş. Böyle geldiğimizde 32 milimlik derinliğimizi oluşturuyoruz. Daha sonradan iç kısımda 120 milimlik bir deliğimiz var. Geldim buraya. Akıllı ölçendirmeyi tekrar aldım. Çap kısmı 120 milim olacak. Ve boydan kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Şurada 2 tane radyüsümüz var. 10'ar milimlik radyüslerimiz var. Hemen onu da yapalım. Şurada iki kenarı seçtim. 10 milimlik radyüslerimizi bu şekilde atadık. Daha sonradan buradaki yüzeye geliyorum arkadaşlar. Şuradan 4 milimlik bir tane dikdörtgen çizeceğim. Kalınlığı 4 milim olacak. Ve buradaki genişliğimiz de 20 milim olacak arkadaşlar. Şu üst noktaya olan uzaklığımız 5 milim. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kat oluştur diyorum. 4 milimlik ekstrüzyonumuzu bu şekilde verdik. Daha sonradan şöyle ön düzleme, bakın şöyle sağ düzlemden bakacağım. Burada bir sekman kanalımız var. Şunu kesit hale getirelim. Sekman ölçülerini internetten bakabilirsiniz arkadaşlar. Çapı 140'lık bir delik sekmanı için buradaki ölçüler o katalogda alındı. Yani 142 milimlik bir derinliğimiz var burada. Şöyle eksenimizi geldiğimizde şöyle ekseni belirtelim. Akıllı ölçendirmeyi alıyorum. Şuradaki mesafemiz 142 bölü 2 olacak. Ve buradaki sekman olan mesafemiz ise 1,5 milim olacak arkadaşlar. Şu kısımlardan çok bir önemi yok. Rastgele zaten boşlukta olduğu için kesilecektir. Unsurlara geldim. Döndürerek kes diyorum arkadaşlar. Ve boydan şöyle parçamızı döndürerek kestik. Görmüş olduğunuz gibi sekman kanalını da bu şekilde açtık arkadaşlar. Daha sonradan şuradan ön yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Burada metrik onluk cıvatalar bağlanacağı için boşluğu geçmesi lazım. Haliyle boş bir delik açacağız. Çapları 11. Yani minimum 10,5 açmanız lazım veya 10,2 açmanız lazım. 11'lik bir boşluk var. Bizim için 1 milim boşluk yeterli gözüküyor. Şuradan geliyorum. Rastgele seçiyorum. Delik sihirbazıyı açabilirsiniz ama ben böyle açtım. Şimdi tek tek açıyoruz. Şunları şöyle kontrole basarak seçiyorum arkadaşlar. Hepsinin eşit olmasını. Ölçü verdiğimiz için hepsi 11 oldu. Buradaki eksenler arası mesafemiz 50 milim. Buradaki mesafemiz de 60 milim olacak. Ve şuradaki eksen arasındaki mesafemiz de 50 milim olacak. Kenarlar olan uzaklığımız da 20'şer milim olacak arkadaşlar. Onu da bu şekilde yapıyoruz. 20 milim olacak şekilde ayarladım. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Buradaki mesafe ile buradaki eksen arasındaki mesafemiz 10 milim olacak. Pardon, şöyle tekrardan düzeltelim. Tekrardan şu kısmı düzelttiğimizde arkadaşlar 15 milim olduğunu fark ediyoruz. Tekrardan bakalım şöyle 15 milim olacağını. Tabi baştan fark etmedik. Kusura bakmayın. Şimdi şu kısmı tekrar düzelttiğimizde bu noktayla burası arasındaki mesafemiz 15 milim. Şöyle unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Boydan kesme işlemini bu şekilde yaptık. Şöyle tekrardan parçamızı kontrol ettiğimizde eksik bir yer kaldı mı diye bakalım.
Şu anlık gözükmüyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu parçamızı da yapmış olduk. Şimdi diğer parçamızla serimize devam edelim. Şimdi geldik bu mil parçamıza arkadaşlar. Çap kısmı 80 milim. Boy uzunluğu 228 milim olarak verilmiş. Burada orta eksende bir kama boşluğumuz var. Şimdi bunu da yapalım. Şöyle geldim orta eksene. Ön düzlemden bir tane dikdörtgen çizeceğim. Şöyle merkez noktasından akıllı ölçendirmeyi alıyorum. Bu kısım 228 milim. Buradaki yarıçap da 40 milim olacak. Daha sonradan şuradan ilk olarak eksenimi şöyle çizeyim. Ve şuradaki pahlarımızı da 5'er milim olacak şekilde ayarlıyoruz. Ve buradaki kısma geldim. Bu kısmı da seçiyorum ve onaylıyorum. Buradan dikdörtgen kısmını aldım. Buradaki genişliğimiz 2,65 milim olacak şekilde ayarladım. Ve buradaki şu kısım 214 bölü 2 olacak. Ve buradaki şu mesafemiz de zaten otomatik veriyor 208,70 milimdi. Çünkü şurada genişliğimizi çizdik. Buradaki yarıçapta bizlere 76,5 bölü 2 olacak arkadaşlar. Şöyle bu kısmı da yapalım. Şöyle tam tanımlı olsun. Çok önemi yok zaten. Objeleri aynalama diyorum. Tabii önce şu kısımları isterseniz budayalım daha iyi olur. Şu kısmı da budadım. Buradaki kısım tam tanımlı oldu. Objeleri aynalama diyorum ve bu 3 çizgimizde eksenimizin etrafında aynalayacağız. Ve şuradaki fazlalığı da trimliyorum. Bakın tek bir komutla buradaki parçamızı yapacağız. Şöyle geldiğimizde eksen etrafında şuradaki ekseni algılıyor. Tekrardan geldik ve eksenimi şuradaki çizimi de silelim arkadaşlar. Şimdi geldim. Döndürerek katı oluştur diyorum. Otomatik şu ekseni seçtiğimizde parçamızı oluşturmuş oldu. Şuradan parçamızı turuncu yapalım. Şimdi şuradaki eksen ölçümüze göre şey yapacağız. Kama ölçüsünü çizeceğiz. Şuradan referans düzlemi diyorum ve şuradaki yüzeyi seçiyoruz arkadaşlar. Unsurlara geldim. Çizim diyorum. Buradan kama ölçüsünü yapacağız. Tam orta ekseni seçmem gerekiyor. Bu yüzden de şuradan bir eksen referans atacağım arkadaşlar. Akıllı ölçendirme ile bu kamamızın boyu 118 milim olacak. Ve buradaki çap kısmı da 11 milim olacak arkadaşlar. Zaten orta eksenini atadığımız için bu şekilde yapıyoruz. 11 seçtiğimizde 9,46 yakalamış oluyoruz derinlik olarak. Bakın bu parçamızı da yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle ekranımızı tekrardan bir kontrol edelim. Başka bir eksik yer var mı? Şu anlık gözükmüyor. Son bir parçamız kaldı. Son o iki parçamızı da yaptıktan sonra montaj kısmına geçeceğiz. Şimdi geldik bu basit parçamıza arkadaşlar. Şöyle metrik 30'a ikilik bir dişimiz var. Derinliğimiz 40 milim. Buradaki dış kısmı zaten 120 milim olacak şekilde verilmiş. Bunu da hemen yapalım. Şuradaki tasarıma tekrardan bakıyorum. Dosya diyerek yeni diyorum ve part düzlemini açıyoruz arkadaşlar. Şuradan geldim. Üst düzlemden bir tasarıma başlayacağım. Akıllı ölçendirme ile bunun dış kısmı 120 milim. Unsurlara geldim. Buradan kalınlığımızı hemen
10 milim olacak şekilde ayarlıyoruz. Bunu tek parça çizebilirsiniz arkadaşlar. Döndürerek katı oluşturma yapabilirsiniz aslında ama ben bu şekilde çiziyorum şimdilik. Şuradan radius kısmına geliyorum. 3 milimlik radiusümüz var. Orta eksenden tekrardan bir çizim diyerek çapı 30 milim olacak şekilde dairemizi çiziyoruz. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Toplam boyumuzu 50 milim olacak. Toplam boy 60 milim olduğu için. Şuradan diş kısmına geliyoruz arkadaşlar. Parçamızı seçiyoruz. Metrik 30'a 2 milim olacak. Seçime kadar dediği için şu kısmı şöyle seçiyorum. Ve bu yüzeyde şöyle diş kısmını halletmiş oluyoruz. Şöyle tekrardan dik bakıyorum. 4 tane deliğimiz var. Şunu yardımcı geometri haline çevirdim ve çap kısmını 100 milim olacak şekilde ayarlıyorum ve çizimden bu şekilde çıktım. Şuradan delik sihirbazına geldim arkadaşlar. Çap 9'luk delik açacağız. Şuradan çapı 9 olacak şekilde deliğimizi seçiyoruz. Tekrardan seçelim. 0,9 değil. Çap kısmı 9 olacak. Bakın şöyle 4 kısmı da otomatik seçiyoruz. Boydan zaten kör diyelim ve 30 milim olsun. Bakın bu parçamızda yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle rengini de bunu mavi yapalım. Biraz daha farklı renk olsun. Son bir parçamız kaldı. Kama parçası. Daha sonradan montaj kısmına beraber geçeceğiz. Bu son parçamız olan kama parçasında beraber yapalım arkadaşlar. Basit bir parça zaten. Standart kama ölçüleri. 118'e 14 milim olacak şekilde bir kamamız var. Geldim bu kısma. Yuva kısmından şöyle merkez noktasından slotumu çizdim. 118 milimlik eksen ölçümü çiziyorum. Buradaki radyüsümüz de 11 milim olacak. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Orta düzleme 14 milim olacak şekilde kamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki parçamızı da şöyle sarıya böldük. Bu parçamızda bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi montaj kısmıyla tasarımı sonlandıralım.